Evet, söze nereden başlayalım? Şu an Almanya'dayım. Almanya'da yaşıyorum artık. Eylül'ün ortasından beri buradayım. Bir firmadan kontrat aldım ve buraya taşındım. En son motosiklet videomu geçen yıl Şubat ayında Vietnam'da çekmiştim. Orada bir 2 haftalığına motor turu yaptım. Ondan sonra da Türkiye'ye gittim. Türkiye'de bir 5 ay kaldım. Orada da çalıştım işte bir firmada. Türkiye'de motorum yoktu. Zaten çok pahalı Türkiye'de motor almak. Mantıklı da değil. O yüzden motorla ilgili bir video çekmedim. Buraya taşındıktan sonra işte aradan kaç ay geçti? Burada da 5 ay geçti. Böyle bir motorla artık turlarımı yapacağım. Ülkenin en batısında Aachen şehrinde yaşıyorum. O yüzden böyle olabildiğince yakın ülkelere hafta sonları günübirlik falan turlar yapacağım. Burası yaşadığım yer. Şu apartman. Bu Himalayan Royal Enfield. Yani bu motoru hiç kullanmadım da seven çok seviyor, sevmeyen de nefret ediyor. Nasıl bilmiyorum, bakacağım. Bir de bu motorla ilgili bir şey söyleyeyim. Güzel tarafı OEM ürünleriyle geliyor mesela. Bu OEM, bu da şu elcik koruma. Bu Panniers'lar. Yani çok da bir şey almaya gerek kalmıyor. Yani hemen hemen her şey zaten üzerinde. Üzerine bir top case. Herhalde yeter. Belki de uzun bir cam. Yenisini gördüm. Bu bayiden alırken yenisi ciddi anlamda güzele benziyordu. Yani param olsa o 450'liğini alırdım. Ama kaç bin, 5500 gibi bir şeydi o bayi fiyatı. Böyle. Yola çıkınca anlatırım. Bu programı kullanıyorum. Normalde Avustralya'da Wiki Avustralya'yı kullanıyordum da program gayet iyi motorcular için. Avrupa'ya tur yaparsanız bunu kullanın. İsmi de Crewviger diye. Hedeflerinizi belirliyorsunuz, lokasyonları belirliyorsunuz. Güzel tarafı işte rotaları falan seçiyorsun. En hızlı, işte hızlı ve virajlı, virajlı, ekstra virajlı. Bu da bütün yol virajlı modu. Sonra burada mesela neyi engellemek istiyorsunuz? Mesela aynı yolu 2 kere kullanma. Bunu seçtim. Farklı yollardan geleyim diye. Paralı yolları engelle, gemileri engelle, motor yollarını engelle. Bir de ana yolları. Ben böyle ara yollardan gideyim diye bunları seçtim. Dar yolları da engelle diyor ya da asfaltlanmamış yolları da, ona gerek yok. Olabildiğince böyle küçük yollardan gideyim, doğa içerisinden gideyim diye. Güzel bir şeye benziyor yani, çünkü bilmiyordum. Çok da tanıdığım yok böyle Almanya'da motosiklet kullanan. Çok değil, hiç yok. O yüzden kendi yolumu kendim bulmam gerekiyor. Bundan dolayı bu programı araştırdım, buldum. Fena değil. Burası yaşadığım mahalle. İşte arkadaşlarım kaldığım semtin nezih, güzel bir semt olduğunu söylüyor. Diğer yerleri bilmiyorum. Bana da fena değil. İşime de motorla ya da arabayla 9 dakika. Para çeksem mi? Çekeyim ya.
güzel tarafı bankam burada. Hemen çekip geleyim. Almanya hakkında 5 ayda edindiğim deneyimleri söyleyeyim. Öncelikle tabii ben Avustralya'dan geldiğim için, uzun senelerden beri orada yaşadığım için Avustralya olarak değerlendireceğim. Zaten bu videoları da ailem, arkadaşlarım falan izliyor. Onlar için. Tabii daha önemlisi kendim için yapıyorum da onlar da sebepleniyor. Avustralya'dan arkadaşlarım kesin izliyordur. Abi gelmeyin. Avrupa'ya gelmeyin. Kesinlikle ama kesinlikle Avustralya'da aldığınız hiçbir şeyi burada alamazsınız. Ne gibi? Bir, maddi anlamda kesinlikle Avustralya paraları yok burada yani. Bulamazsınız. Yok yani. Her anlamda. RTC de olsan öyle. Sallıyorum inşaatçı da olsan öyle. Arkadaşım var. Tır şoförü Avustralya'da. Gel bak mesela burada yap. Yani haftada kazandığı parayı ayda kazanır burada. Ya da 2 haftada. Güzel yanları var mı? Var ya, yani bir kere sosyal devlet, ki sosyalliğini ben göremedim henüz. Benlik bir durum yok. Tekrar dediğim gibi Avustralya'dan gelen için sıkıntı ya. Hava çok soğuk. İnanılmaz, ben 12-13 sene sonra ilk defa kar gördüm. İş arkadaşlarım bende sürekli dalga geçiyor. Bir tane Alman arkadaşım var, sürekli yanımdan geçerken. Çünkü işe gittiğim zaman şey yapıyorum. Böyle kendimi resmen Sibirya'daki gibi sarıyorum abi. Atkı, bere, ne varsa. İşe gittiğim zaman da öyle oturuyorum saat 10'a 11'e kadar. Ne yapayım abi, ben yıllardan beri sıcakta yaşamışım yani. Mesela Türkiye'de yaşayıp, sallıyorum Antalya, İzmir'de yaşayıp da buraya gelen insan da sıkıntı yaşar. Soğuk. Ya bana göre soğuk değil ama bana göre soğuk. Arkadaşım böyle sürekli dalga geçiyor bende. Onur garam nerede? Ne yapayım oğlum, üşüyorum. Yavaş gideyim de çünkü ses muhtemelen gitmeyecek. Bunun dışında sosyal hayat, yani Alman'ın sosyal hayatı var da biz Alman olmadığımız için mesela bizim sosyal hayatımıza göre bir ortam yok ya. Bir de mesela insanlar iş ev arası, hayatları sürekli böyle gidiyor. Yapmış oldukları aktiviteler tabii var. Hoşuna giderse tabii ki yapacak her şey var. Ama şunu diyebilirim. Avustralya'daki o sosyal yaşamı burada bulamazsın. Çünkü Avustralya'nın farklı bir yaşamı var değil mi? Yani böyle istersen okyanusa git, istiyorsan kampa git, istiyorsan sallıyorum bir hafta sonu bir National Park'a git falan. Hani çok fazla alternatif var. Yani çok yolu olursun. Ya da belki orada çok uzun süreler yaşadığım için çok fazla yapacak şeyim var. Yani böyle bu taraflara gelmeyi, Avrupa'ya gelmeyi düşünüyorsanız tabii hani böyle İtalya, İspanya, güney taraflardan bahsetmiyorum, bilmiyorum. Ben güneyden bir tek Yunanistan'da. Hani bu taraflara gelmeyi düşünüyorsanız yani sebebiniz para mara olmaması gerekiyor. Çünkü sosyal hayat olmaması gerekiyor. Ha ya ben böyle işte tarihi yaşamak istiyorum falan, müze görmek istiyorum falan diyorsan tamam, güzel ülke. Ver yani. Her yerde aynı zaten. Türkiye'dekiler için de bilmiyorum ya. Türkiye'dekilere bir şey söyleyince hemen zaten alınıyorlar. Hemen beni Almancı dayı konumuna sokuyorlar. Yani var ya öyle tipler.
Gelmeyin evladım, Almanya bitti. Ya ülkede bir şey söyleyeyim mi? Bu ülke ağzına kadar ilticacı, ağzına kadar savaş adı altında mağdur. Herkesin, hani bizde Türkiye'de şöyle bir şey var ya, Avrupa'ya gidiyorum, ilk akla gelen şey Almanya. Yani bir sürü ülke var değil mi? Kuzey ülkeleri, işte Fransa'sı, İngiltere'si. Ama herkesin kafada bir Almanya aşkı vardır ya. Muhtemelen başka ülkelerde de böyle, onlarda da böyle Almanya aşkı var. Ağzına kadar böyle gerekli gereksiz insan dolu ya. Bir de ben mesela hani zorluklarla da karşılaşırsınız arkadaşlar. Yani bak arkadaşlarım işte kesin Polat falan şey yani dinliyordu, Ali falan yani izliyorlardır. Ali'nin öyle bir durumları falan vardı. Zamanında gelme falan gibi. Ya herkese söylüyorum ya, yani hiç çok önemli bir sebebiniz yoksa yok ya, hani burada nereden geçeceğim? Bu beni alıyor götürüyor bir yerlere de nereden yapalım bari, ne yapalım? Haritayı takip edeceğiz. Evet, kaya. Yani ben buraya geldim ve çok da problem yaşamadım. Yani sadece ehliyeti değiştirme konusunda işte bir tane ırkçı şerefsize denk geldim. Yavşak işimi yapmadı. 3 kere, 4 kere, 5 kere gittim. 5.'sini hallettim gerçi de. Artık son gittiğimde herifle küfürleştik böyle. Ondan sonra başka bir kadın işte mail attım, saldım ya, boş yer ya, umurumda bile değil. Gerekiyorsa giderim Münih'ten, Berlin'den yaparım ehliyetini. Gene bu şerefsizden yapmam diye bastım maili. Herif dedim işimi yapmıyor ya. Hani geldim 5 kere sürekli anlamıyorum Almanca'da, ne yapayım bilmiyorum yani. Ayrıca 5 ayda ne Almancasını öğreniyorsun? Ki bir de ben tembel bir adamım. Öyle kolay dil öğrenemiyorum. Uyuz şerefsiz yapmadı işimi. Onun dışında her şeyim çok iyi geçti benim. Burada bu ülkede hiçbir problem yaşamadım. Yani millet 4 ay falan ev için uğraşır. Ben 3 günde kontratı imzalattım. Evin kontratını. Ya da vize muhabbetine 4 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay kadar bekleyen insanlar var. 28 günde hallettim. Daha doğrusu çalışma izni. Gibi bir sürü şey var. Böyle. Burası işte klasik Almanya'nın köy yerleri falan yani. Benim kaldığım şehir güzel de çok da büyük bir şehir değil. Yani dediğim gibi Avusturya'dan arkadaşlarım izliyorsanız Avrupa'ya çok yok abi ya. Yani üzülürsünüz. Ama güzel tarafları yok mu? Çok fazla. O var. Türkiye'ye yakınsın. Abi Avustralya var. Ya Türkiye arası. En hızlı gidebileceği, en hızlı aktarma falan 24-25 saat ya. Buraya atlıyorsun 3 saatte gidiyorsun. İşte bu hafta sonu gideceğim. Cuma sabahına doğru çıkacağım işte. Pazartesi de izin aldım. Öyle git. Onun dışında Avrupa'nın diğer ülkelerine çok yakın. Özellikle kaldığım konum da buna imkan sağlıyor. Yani Aachen'dayım. Tam böyle Belçika ve Hollanda'nın bittiğini. Bir de insandan insana değişiyor ya. Müze manyakları var ya, çok severler mesela böyle ülkeyi. Bu tarzda ülkeleri. Avrupa'nın gerçi genelinde öyle gibi. Neyse. Bundan sonra böyle motosikletle olabildiğince gezip görebildiğince farklı yerler görüp
anılar biriktirmek, yeni yeni yerler görmek işte. Böyle ara sokaklardan geze geze bir şeyler görmek ya. Zaten bu ülkede olmanın da yani tadını da bu şekilde alıyorsun. Yoksa ya bana göre ben abi gideyim 16. 17. yüzyıldan kalan bir işte yeri göreyim, çok da ya da sanat tarihi falan, çok da umurumda olan şeyler değil bunlar. Böyle dağ bayır gezeyim, daha zevkli. Hollanda sınırına paralel olarak gidiyorum. Şu evler falan Hollanda. Öyle turluyorum bugün ya. Yani çıkayım biraz, hem temiz hava alayım, hem de biraz dolanayım etrafı diye. Bu Himalaya'nın bu nesli Türkiye'de çok az satılmış. Şimdi yeni neslini satıyorlar. O yeni nesli de çok iyi yani. Almak isteyen alsın. İyi yani. Güzel tarafları var. Bir kere çok az yakıyor. 3.8 100 kilometrede 3.9 max. Kötü tarafları ya bir kere çok hızlı değil. Torku çok fazla yok. Yani 140'la falan kesiciye giriyor. O çok saçma bir şey. Kullanımlar sonra aynalar kesin değiştirin. 120'den sonra ayna diye bir şey yok. Hani nasıl tarif edeyim? Gözlük kullananlar daha iyi bilir. Böyle yüksek derecede gözlükleri olan insanlar, sallıyorum 4-5 falan, hani gözlüğü çıkarttığın anda hiçbir şey göremezsin ya. Böyle her şey bulanıktır. Aynı öyle. Benim Kawasaki'de kahveleri de öyleydi. Yuvarlak herhalde aynaların durumu öyle, bilmiyorum da. Bir de oynuyorlar falan. Çok da dert etmiyorum böyle işte çok hızlı olup olmaması falan. Parça muhabbetinde sıkıntı olmasın. Onun dışında bir şey yok ya. Motosiklet almak Almanya'da mantıklı mı? Vallahi çok mantıklı değil. Eğer niyetiniz bir yerden bir yere gitmekse, böyle ayağımı yerden kessin sadece, işte işten eve, evden işe, yani psikolojik tarafı var. Abi depresif bir ülke. Bir de ben arabayla seyahat etmeyi sevmiyorum. Yani Avustralya'da da böyle arabam vardı. Yani hiç atlayayım da şuraya gideyim falan. Ama motor olduğu zaman öyle sıkıntı yok. Çıkıyordum yola. Tamam soğuk ülke, okey, anlıyorum. Buz ama mesela şirketim bana Deutschland Ticket temin ediyor. Onu kullanıyorum. Ben de böyle toplu taşımalara karşı bir, nasıl diyeyim, anksiyetem var galiba ya. Yoksa mesela o ticket'la şirket ödüyor. Kaç lira yani, 50 euro mu 55 euro mu bilmiyorum her ay. Onunla mesela Almanya'nın her yerini gezebilirim. O ticket senin her türlü işte tren, otobüs, hızlı trenler dışında her şeyi cover yapıyor. O yüzden hani öyle de gezebilirim ama yani o trenler yok ya, trenler bana göre değil. Burayı zaten biliyorum. İşime giden yol
kurallara alışmam biraz zaman alacak. Çünkü farklı, mesela şeye dikkat ediyorum. Böyle arayoldan çıkana yol veriyorlar falan. Ama hala anlamadım. Bazı işaretler biraz farklı. Onu anlamadım. Bir de bu bisikletçi uyuzlara sürekli her türlü yol vermek gerekiyor. Yani ulan kötü konuşacağım da. Herifler her yerde. Bisikletçiler her yerde. Ya bir de kafayı yemişler bunlara. Ya ulan ben geberiyorum soğuktan. Kar yağdığı zamandan bahsediyorum. Adamlar ruh hastası gibi, bilmiyorum, ruh hastası gibi bisiklete biniyorlar ya. O karlı havada falan. Abi ve bir de otobüsler deli gibi yol vermesi falan gerekiyor. Acayip bir şey ya. Ya değişik. Tamam. Gülücüğü alalım. Aldık. Evet. Mesela bak burası ara yol. Ben burada yaşıyorum değil mi? Mesela buradan çıkınca verilmesi gerekiyor yol. Onu anlamadım. Hala bakalım. Ama kesin trafik cezası yerim ya. Yani kesin yakın bekliyorum. Trafik cezası iyi öğreneceğim işte. Şuraya park edelim.